Hiç fark ettin mi? Borsa, kripto ya da forex'e girerken herkes aynı hayallerle başlıyor. Hızlıca kazanacağım, birkaç doğru hamle ve hayatım değişecek. Ama sonra grafikler karmakarışık geliyor. Haberler kafanı karıştırıyor ve birkaç kayıptan sonra o ilk heyecan yerini öfke, korku ve hayal kırıklığına bırakıyor. Peki sorun piyasalarda mı? Yoksa senin bakış açında mı? Çünkü şunu bilmelisin. Kazananlarla kaybedenleri ayıran şey bilgi seviyelerinden çok zihniyet ve stratejidir. Bu videoda borsa, kripto ve forex'te çoğu yatırımcının düştüğü 5 büyük yanılgıyı konuşacağız. Ve eğer bu yanılgılardan kurtulabilirsen piyasalar artık senin için bir kumar değil, bilinçli bir oyun alanı olacak. İlk yanılgı, her an fırsat var tuzağı. Gerçek fırsatlar sessizdir. Gürültüyü kovalayanlar ise her zaman kaybeder. Borsa, kripto veya forex'teysen bu tuzağa mutlaka düşmüşsündür. Her an fırsat var. Her yükselişi bir altın madeni gibi görürsün. Her düşüşü alım fırsatı diye yorumlarsın ve beynin sürekli fısıldar. Ya şimdi girmezsem ve fiyat uçar giderse? 2021'in kripto çılgınlığını hatırla. Bitcoin 20.000'den 60.000'e koşarken herkes kendini geleceğin milyarderi sanıyordu. Her yeni coin geleceğin yıldızı. Bu sefer farklı diye pazarlanıyordu. Elon Musk bir tweet atıyor, Doge 3 katına çıkıyordu. İnsanlar şunu diyordu, kaçırırsam bir daha asla böyle bir fırsat gelmez. Ama bu hikayenin finalini biliyorsun. Çoğu insan zirveden aldı, dipten sattı. Çünkü piyasanın her an değil, yalnızca sabırlı olanlara fırsat verdiğini görmediler. Bu FOMO'dur. Fear of Missing Out. Kaçırma korkusu. Evrimsel olarak beynimiz kaçırırsan ölürsün diye programlandı. Avcı, toplayıcı atalarımız için bu doğruydu. Ama piyasada bu içgüdü seni hayatta tutmaz. Burada kurtuluşun tek yolu beklemeyi öğrenmek. Ve bu noktada Jesse Livermore'un sözü kulağa tokat gibi çarpar. Para alırken ya da satarken değil, beklerken kazanılır. Ne yapmalı? Oyun planı olmadan piyasa kumarhane gibidir. İşleme girmeden önce yazılı plan yap. Neden giriyorum? Nerede çıkacağım? Ne kadar kaybı göze alırım? Sabır kasını güçlendir. Buffett'ın dediği gibi piyasa sabırsızdan sabırlıya para transfer eder ve kaçırmayı öğren. Kaçırdığın fırsatlar seni fakir yapmaz. Yanlış zamanda girdiğin işlemler seni bitirir. Peki ya sen? Hiç böyle bir fırsat kovalarken kaybettin mi? İkinci yanılgı, herkes yapıyor, ben de yapmalıyım tuzağı. Kalabalığın peşinden gidiyorsan asla kendi yolunu bulamazsın. Bir düşün. Sosyal medyada bir coin trend olmuş. YouTube'da herkes aynı hisseden bahsediyor. Arkadaş grubunda konu dönüp dolaşıp abi kesin uçacak muhabbetine geliyor. Ve senin beynin fısıldıyor. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Girmezsem aptal olurum. İşte finansal mezarlığın en büyük kazısı bu düşünceyle başlar. 2008 mortgage krizini hatırlıyor musun? ABD'de herkes ev fiyatları asla düşmez diye düşünüyordu. Bankacılar, yatırımcılar, hatta sokaktaki sıradan insanlar bile aynı hikayeye inanmıştı. Sonuç, ev fiyatları çöktü, dev şirketler battı, milyonlarca insan işini ve birikimini kaybetti. Kripto piyasasında da aynısı oldu. Shiba Inu 2021'de popüler olduğunda herkesin cebinde birkaç milyar token vardı. Sonra fiyatlar düştü ve o birkaç milyar tokenin değeri kahve parasına indi. Kalabalığın sesi yüksek çıkar ama haklı olduğu anlamına gelmez. Beynimiz sosyal kabul görmek için tasarlandı. Atalarımız kabileden dışlanırsa hayatta kalamazdı. Bu yüzden kalabalığa uymak bize güvenli gelir. Ama piyasada bu içgüdü bir kurtarıcı değil, bir cellat gibi çalışır. Kalabalık coşkuluysa sen de coşarsın. Kalabalık korkuyorsa sen de paniklersin ve farkında olmadan en yüksekten alıp en dipten satarsın. Bu konuda ünlü yatırımcı Howard Marks şöyle der: gerçek fırsatlar çoğunluğun rahatsız edici bulduğu şeylerde yatar. Rahat olan şey genelde kazanç getirmez. Peki ne yapmalı? Herkesin yaptığına değil, herkesin unuttuğuna bak. En iyi fırsatlar insanların konuşmayı bıraktığı yerlerde ortaya çıkar. Neden sorusunu sor. Bir varlığa yatırım yapmadan önce şu testi uygula. Bu fikri başkaları söylediği için mi beğeniyorum yoksa kendi analizime mi güveniyorum? Ve fiyat yerine değer odaklı düşün. Benjamin Graham'ın sözünü unutma. Kısa vadede piyasa
bir oylama makinesidir. Uzun vadede bir tartı makinesi. Sen hiç kalabalığa uyduğun için zarar ettin mi? Yorumlara yaz. Belki başkalarına ders olur. 3. yanılgı, trend hep böyle devam eder. Hiç kendine şu soruyu sordun mu? Bu yükseliş asla bitmez. Bu düşüş sonsuza kadar sürer. Eğer bunu düşündüysen yalnız değilsin. Ama bu düşünce seni kayıplara sürükleyen en büyük tuzaklardan biri. 2017'de Bitcoin 20 bin dolara çıktığında herkes bu daha başlangıç, 100 bin olacak diyordu. Sonra ne oldu? 3 bin dolara düştü. Aynı şey 2021'de tekrar yaşandı. Kripto piyasalarında bu yanılgıya düşen milyonlarca insan var. Aynı durum borsada da geçerli. .com balonunda insanlar internet hisseleri asla düşmez diye düşündü. Sonuç milyarlarca dolar buhar oldu. Bu yanılgının arkasında süreklilik yanılgısı var. Beynimiz bir şey belli bir süre devam ettiğinde sonsuza kadar böyle süreceğini varsayıyor. Çünkü insan beyni doğrusal düşünmeye alışkın. Piyasa ise döngüseldir. Yani hiçbir trend sonsuza kadar sürmez ama biz trendi bir güvenlik unsuru gibi görüp bağlanıyoruz. Bu da panik satış ya da geç kalmış alış gibi hatalara yol açıyor. Peki ne yapmalı? Trend takibi yap ama trend kölesi olma. Yükseliş trendindeyken planlı bir şekilde kar al. Destek ve direnç seviyelerini takip et. Her trendin bir kırılma noktası vardır. Bunu görmezden gelme. Haberlerle değil, verilerle hareket et. Bu daha gider diyen kalabalığa değil, teknik sinyallere güven. 4. yanılgı. Risk ne kadar büyükse kazanç da o kadar büyük. Hiç şunu düşündün mü? Ne kadar risk alırsam o kadar çok kazanırım. Eğer böyle hissediyorsan yalnız değilsin. Ama bu düşünce yatırım dünyasında servetleri sıfırlayan en büyük illüzyonlardan biridir. 2021'deki kripto boğasında İnsanlar kaldıraçlı işlemlerle bir gecede zengin olmayı hayal etti. 50x, 100x kaldıraçlarla işlem açanlar vardı. Kısa süreli kazananlar olsa da istatistikler açık. Bu işlemlerin %90'ı tasfiye oldu. Yani insanlar sadece kazançlarını değil, sermayelerinin tamamını kaybetti. Borsada da aynı durum. .com balonunda yaşandı. Yüksek riskli teknoloji hisselerine yüklü giren birçok yatırımcı birkaç ay içinde yatırımlarının %80'ini kaybetti. Bu yanılgının arkasında kontrol yanılması ve kumarcı zihniyeti var. Beynimiz büyük bir risk aldığında büyük ödül hak ediyoruz diye düşünür. Ama piyasa bizim isteklerimizle ilgilenmez. Yüksek riskin ödülü yüksek kazanç değil, yüksek belirsizliktir. Ayrıca dopamin sistemi bu riski ödüllendirir. Risk aldıkça kendimizi daha cesur hissederiz. Bu da bizi daha büyük hatalara iter. Ne yapmalı? Risk getiri oranını anlamadan yatırım yapma. Yüksek riskin mutlaka yüksek getiri getireceğini varsayma. Kaldıraç kullanıyorsan kaybetmeyi göze aldığın parayla işlem yap. Sermayeni korumak önceliğin olsun. Kazanç hedefi koy, stop loss belirle. Plansız risk almak finansal intihardır. Warren Buffett bu konuda şöyle der. Risk ne yaptığını bilmediğinde ortaya çıkar. Yani mesele risk almak değil, riski anlamaktır. 5. yanılgı, ben piyasayı yenebilirim. Hiç kendine şöyle dediğin oldu mu? Bu sefer farklı. Ben akıllıyım. Ben kazanacağım. İşte bu cümle birçok yatırımcının en pahalı yanılgısıdır. Her boğa piyasasında aynı sahne tekrarlanır. 2008 krizinden önce, 2021 kripto coşkusunda, hatta 1929 büyük buhranında bile insanlar aynı hatayı yaptı. Piyasanın mantıksız olduğunu düşünüp ben daha iyiyim inancıyla risk aldılar. Sonuç hep aynıydı. Piyasa herkesi diz çöktürdü. Ray Dalio'nun dediği gibi piyasa senin egonu test etmek için var ve bu testi geçebilen çok az kişi vardır. Bu yanılgının arkasında aşırı özgüven yanılgısı var. İnsan beyni birkaç başarılı işlemden sonra kendini olduğundan daha yetenekli zanneder. Bu da riskleri küçümsemeye, stratejileri es geçmeye ve disiplin kaybına yol açar. Araştırmalar gösteriyor ki uzun vadede en başarılı yatırımcılar en zeki olanlar değil, en disiplinli olanlar. Peki ne yapmalı? Kibrini dizginle. Her işlemde yanılma ihtimalin olduğunu kabul et. Stratejine sadık kal. Piyasayı yenmeye değil, sistemli kazanmaya odaklan. Kendine karşı dürüst ol. Kararlarının veri ve analizle mi yoksa egonla mı şekillendiğini sorgula. Benjamin Graham bu konuda net konuşur.
Yatırımcı en büyük düşmanını her gün aynada görür. Sen hiç birkaç kazançtan sonra piyasayı çözdüm diye düşünüp kaybettiğin oldu mu? Yorumlara yaz. Bakalım kaç kişiyiz? İşte bu 5 yanılgının sonuna geldik. Şimdi kendine sor. Bu hatalardan hangisi sende daha baskın? Çünkü gerçek şu. Kazanç stratejiyle başlar. Zenginlik farkındalıkla tamamlanır. Piyasa kimseyi ayrıcalıklı görmez. İster borsa, ister kripto, ister forex olsun. Herkes aynı masada oturur ve kaybedenler genellikle aynı sebeplerle kaybeder. Yanılgılar. Bu videoda konuştuğumuz 5 yanılgı aslında piyasanın bize gösterdiği tek bir gerçeği hatırlatıyor. Kendini yönetmeyen parasını da yönetemez. Şimdi ne yapmalısın? Bu yanılgıları bir kez fark ettin mi artık eskisi gibi davranamazsın. Her işlemden önce kendine sor. Bunu akılla mı yapıyorum, egoyla mı? Kendi stratejini yaz, test et ve asla duygularına teslim olma. Finansal yolculuğun başkalarının kazandıklarına özenmekle değil, kendi iç disiplinini korumakla başlar. Ve bu disiplin sadece cüzdanını değil, düşünme biçimini, kararlarını ve geleceğini de değiştirir. Bu topluluk yalnızca para kazanmak isteyenlerin değil, zihinsel ve finansal özgürlüğü birlikte inşa etmek isteyenlerin buluşma noktası. O yüzden senden isteğim şu: yorumlara hangi yanılgının seni en çok etkilediğini yaz. Bu videoyu paylaş ki belki de seninle aynı hataları yapan birine ışık ol. Ve tabii ki abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculuk tek başına yürünecek bir yol değil. İç zenginliğini inşa etmeden dış zenginliğini koruyamazsın. Ve şunu bil, gerçek değişim farkındalıkla başlar. İç ve dış zenginlik seninle olsun. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kal.